Merhaba, ben Cüneyt. 3 dakikada teknoloji serimizin ilkiyle birlikteyiz ve yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Cüneyt. Microsoft verinin yolculuğu için gereken altyapıyı yeniden tasarladı ve bugün dünyanın en yüksek performanslı veri analitiği platformuna birlikte göz atacağız. Ürünümüzün adı Synapse Analytics. Yeni nesil bir veri analitiği platformu, limitsiz ölçeklenebiliyor, veriyi taşımadan sorgulayabiliyor ve tüm yaşam döngüsünü uçtan uca yönetebiliyor. Bu platformu klasik veri ambarından ayrıştıran nedir? Uçtan uca analitik projeleri düşündüğümüzde aslında klasik anlamda bir veri ambarından çok daha fazlası içinde bulunuyor. Verinin içeri aktarılmasından dönüştürülmesine, analiz edilmesinden bunun raporlanmasına kadar onlarca bileşen bulunuyor. Ve daha önemlisi farklı roldeki kullanıcılar bu bileşenleri uyum içinde kullanıp projeler üretmeye çalışıyor. Ve bu sistemlerin monitoringi ve güvenliği son derece önem teşkil ediyor. Peki tüm bu bileşenleri biz tek bir üründe mi toplamış olduk? Kesinlikle öyle. Synapse tüm bu bileşenleri içerisinde bulunduran ve sınırsız ölçeklenebilen bir veri analitiği platformu. Peki nasıl kullanıyoruz bu platformu? Hemen birlikte göz atalım. Şu anda browser üzerinden Synapse Studio'ya girdim ve karşımda tüm analitik adımlar için farklı seçenekler bulunuyor. İlk olarak veri ingestion'la başlayacağım. Tıklıyorum ve bir veri mühendisi olarak onlarca farklı veri kaynağından verileri bir data lake üzerinde burada toplayabilirim. Eklediğim bu veriler üzerinde bir ETL süreci gerçekleştirmek istiyorsam blokları sürükleyerek bir pipeline oluşturmam mümkün. Ya da bir analist olarak yine aynı ekranda bu sefer bir SQL sorgusu çalıştırmak istiyorum. Birlikte bir örnek yapalım şimdi. 30 milyar satır gibi gerçekten ciddi büyük bir verim var ve bu veri üzerinden kompleks bir SQL sorgusu çalıştırmak istiyorum. Sorgumu çalıştırıyorum. Ve sadece 3 saniye içerisinde gördüğünüz gibi bana sonuç döndü. Peki SQL Server sorgusu yaptık ama farklı veri tabanları, farklı veri tipleri, hatta farklı dillere destek var mı? Hemen ona da göz atalım. Şimdi de bir data lake üzerinde bu sefer bir CSV dosyasına sorgu göndereceğim. Üstelik bu dosya 10 GB'lık bir dosya. Hemen bir sorgu gönderiyorum ve sadece 2 saniye içerisinde bana sorgu cevap veriyor. Üstelik bunu farklı formatlardaki veriler içerisinde yapabilirim. Ve daha önemlisi bunu yaparken sürekli bir kaynağı açık tutmam gerekmiyor. Performans istediğimiz zaman kaynağı arttırıp sonra kapatabiliyoruz. Tam olarak öyle. Ve yine bu platform üzerinde sunulan Spark altyapısı sayesinde bir Jupyter Notebook oluşturabilir, machine learning modellerini çağırabilir, hatta Python kodlarını yine aynı arayüzlerinde rahatlıkla çalıştırabilirim. Tüm bu yaşam döngüsünü yönettik. Görselleştirme tarafında sonuçta nasıl bir şey bizi bekliyor? O noktada da aslında Power BI karşımıza çıkıyor. Power BI'yi da Synapse'in içinden hiç çıkmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Değişiklikler yapıyorum. Canlı olarak Synapse üzerindeki veri kaynağına bağlı ve raporu yayınla tuşuna bastığımda, kaydettiğimde kurum içerisindeki bütün çalışanlar şu anda bu rapora erişebilir durumda. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.